Hepiniz hoş geldiniz yeniden. Sağlıkla, afiyetle, keremle. Bugün yine kültür söyleşisi diyoruz. Kültürümüzün çok önemli kısmı ve aslında her boyutu tarihle ilgili. Aslında dünyada tarihin söz konusu olmadığı herhangi bir alan yok. Yani bu mesela salonun bile bir tarihi var. Hatta bazen belli yerlere gidersiniz bir sinema salonuna. Yeni mi eski mi olduğunu gözünüz hemen anlar. Çünkü dönemin zevkine göre genelde döşenir veya ona göre tasarlanır. Yani her bir şeyin, mahlukun bir tarihi var. Hayat, tarih demek. Tarih de hayat demek. Tarih kelimesi Arapçada tarh kökünden geliyor. Bu da ayın ilk göründüğü gün demek. Yani kök anlamı, Arapçada etimolojik anlamı. Aslında takvimle ilgili bir şey. Yani ayla ilgili bir şey. Hatta buna benzer İngilizce'de takvim kelimesinin karşılığı ne? Calendar. O da Latince kökünde, o da ayın görüldüğü zaman demek. Bak ilginç. Yani her ayın ilk gününe öyle deniliyor. Tarih kelimesi de oradan geliyor. Demek ki aslında zaman saymayla ilgili bir şey ve zaman süreci içinde olan şeylerle ilgili. O yüzden temel bir konu. Ben hep talebelerime söylerim, hangi konuyu okuyorsanız okuyun, hangi bölümde okursanız okuyun, öncelikle o alanın tarihini öğrenmeye çalışın. Mühendislik okuyorsan bir mühendislik tarihi oku. Ama genelde Batılılardan okuyacağın için orada senden bahsedilmeyecek. Yani orada bir Müslüman göremez. Sanki mühendislik tarihi hep Batı'da olmuş, bitmiş. Orada başlamış, orada devam ediyor. Siyaset bilimi oku. Siyaset veya güç, devlet, iktidar mevzuları sanki Atina'da başlamış. Yani eski Yunanistan'da. Bugün Amerika'ya kadar gelmiş. Size onu anlatırlar. Tıp tarihi okuyun, aynıdır. O yüzden iki şey çok önemli. Birincisi, evet, batılı kaynaklardan da olsa bir tarih okuyun. İki, mutlaka o tarihin eksik kısmı olan seninle ilgili, batı dışı toplumların o alandaki başarılarıyla ilgili kitapları mutlaka araştır ve oku. Yani sadece Müslümanların değil, mesela bir tıp dediğin zaman Hint kültürünü bilmen lazım. Çünkü tıbbın merkezi Hindistan ve Çin'dir. Dolayısıyla onlarla ilgili de oku. Peki benim mühendisliğime ne faydası olacak ki? Mühendislik tarihi okudum ama ben fabrikada elektronik alet üretiyoruz. Ne alakası var? Çok alakası var çünkü bir konunun derinliğine sahip olmak, o konunun güncelini de elinde tutmak demektir. Köklerine kadar bir ağacı bilmek, o ağacı bugün yeşertmenin, yetiştirmenin, ondan da meyve almanın ön şartı. Geçenlerde bir aile dostumuz akşam yemeğine çağırmıştı. Hanımla gittik. Onlar da evlerinde çok bitkileri var. Benim hiç bitki merakım yok maalesef. Yani evde bitki olsa bile gözüm görmez. Farkında değilim. Dünyamda yok. Hanımın da pek yok. Onlar da oradaki büyük bir bitkiyi bize ısrarla hediye ettiler. Onların çok var. Orman gibi yani salonları. Biz de eyvallah ettik. Geldik, salona koyduk. Bir tane yaprağı sarardı alttan. Hanım dedi ki ya bu galiba güneşte mi kalıyor? Bunu ben gölgeye alayım. Gölgeye aldık, ikincisi de gitti. Öbür köşeye aldık, üçüncüsü gitti. Bugün dördüncüsü de gitti. Ne yaptıysak toprağı hanım havalandırdı, gene olmadı. Bunu şunun için anlatıyorum. Yani o ağacın neyle ilgili olduğunu, hastalıkları dahil, faydaları dahil, yapısı, metabolizması bilmedikçe bakın onu canlı tutamıyoruz. Dolayısıyla tarih bilgisi hiçbir alanda boş değildir. Çok çok önemlidir. Biz bunu genelde lise çağlarında, ortaokul çağlarında çocuklarımızı nefret ettirecek şekilde maalesef. Bu konuda gerçekten başarılıyız. Yani Türkçeden nefret ettiriyoruz okullarda, tarihten nefret ettiriyoruz, coğrafyadan gıcık kaptırıyoruz, matematiğe asla ısındırmıyoruz. Yani
sevilecek tarzda aktarmayı bilmiyoruz. Çünkü biz öyle öğrenmiyoruz. Yani ben mesela verdiğim dersleri çok teknik bir dille de verebilirim. Mesela bu sınıfı tarih söyleşileri demem, müfredatı olan bir şeyi veriyorum üniversitelerde. O tür bir ders veririm ama o zaman muhatapla ilgisi olmuyor. Yani sevdirmen lazım, o insanların hayatlarında, meraklarında bir yere hitap ediyor olman lazım ki insanlara faydası olsun. Yoksa niye anlatayım ki? Yani bu çileyi ne siz çekin ne ben çekeyim. O yüzden ihtisas sahibi olanlar için evet ayrıntılı teknik anlatmak gerekir ama o konuda ihtisas sahibi olmayan insanlara teknik dille aktarmak yanlış bir tutumdur. Bizim genelde böyle bir pedagojik sorunumuz var. Anlamadığımız için anlatamıyoruz. Yani bu günlük hayatımızda da çok rastladığımız bir şey. Yani adama bir şey soruyorsun, o sorunun doğrudan cevabını genelde alamıyorsun. Dolaylı cevaplar alıyorsun. Bilmiyorum demiyor. Değil mi? Hiç bilmiyorum diyen çıkmıyor bizde. Bilmese de mutlaka yuvarlıyor. Yuvarlama diye bir sanatımız var. Çünkü bilmemenin bizde maliyeti yok. Yani bir insanın bir şey bilmemesi ona bir maliyette bulunmuyor. Genelde bilenlerin maliyeti çok olur. O yüzden tarih konusu sadece tarihçilerle ilgili bir konu değil. Bu yanlışı da yapıyoruz. Tarihçiler evet onların uzmanlık alanı tarihtir. Doğru yapıyorlarsa, doğru bir bakışla yapıyorlarsa, yani Batılıların yazdığı tarihi gelip bana anlatmıyorsa, en azından kendimizle ilgili kısmını gerçekmiş gibi kabul edip anlatmıyorsa, tabii ki onun alanı. Fakat tarihçilerin çoğunun da mesela günlük olaylarla ilgili yorumlarında çok çuvalladıklarını görürsünüz. Yani günceli kavramada genelde çuvallıyorlar. Halbuki tarihi çok iyi bilen birisinin bunu yapması lazım ama tarihi öğrenirken öyle öğrenmiyorlar. Yani günümüzle irtibat kurarak öğrenmiyorlar. Çünkü tarihi bitmiş işler gibi görüyoruz. Olmuş, bitmiş, ölmüş. Halbuki tarih öyle değil. Bizim tarihimizi öğrenmemiz, anlamlandırmamız ve günümüze imkan olarak getirmemizde genelde belli engellerimiz var. Bu engeller bize has engeller. Yani bir Amerikalının böyle bir engeli yok. Amerikalı eğitimini görüyorsa, belli bir anlayış sahibi ise bu saydığımız engeller onda yok. Bizde alfabeden tutun dile kadar, anlamadan tutun anlatıma kadar maalesef birbiriyle irtibatlı pek çok sorun var. Yani eğer biz gerçek tarihimizi veya gerçek siyaseti, gerçek sanatı öğrenmek istiyorsak yaklaşık 150 yıllık bir karışıklık dönemini çözmemiz lazım. Kavramlar karışmış, anlamlar karışmış, bir takım şeyler yanlış aktarılıyor, bir takım şeyler abartılıyor, bir takım şeyler küçümseniyor, yok sayılıyor. Büyük bir manipülasyon alanı. Tabii çünkü tarih aslında bugün güç dediğimiz, ister bilimde güç olsun, ister siyasette, ister ekonomide, onun da temeli. Mesela ben Avrupa Birliği Müzakere Heyeti'nde de görev yaptım. Eğer Avrupa tarihini iyi bilmezseniz müzakerelerde etkili olamazsınız. Hangi ülke üzerinde çalışıyorsanız, Türkiye'nin ilişkileri üzerine hem kendi tarihinizi hem onlarınkini çok iyi bilmeniz lazım. Çünkü aslında her şey geliyor oraya oturuyor. Yani insanların mesela algısı, size olan yaklaşımı, sizi nereye koyduğu, imajı, güç beklentisi, sizinle yapacağı müzakere pazarlığın nereye kadar gidebileceği, onların hepsi psikolojik boyutlar dahil aslında o insanın tarihiyle ilgili bir şey. O toplumun genel tarihini bilmeniz sizin için her zaman avantaj. Bizde ise tarih bilmek övülen bir şey değil. Yakın zamana kadar tarih dergisi bile pek yoktu. 1993'ten sonra Bosna katliamları yaşandığı zamanda tarih ilgisi ortaya çıktı. Ondan evvelini de biliyorum. Çünkü o tarihte gençtim. Hala 90 yıllarında gençtim. Takip ediyordum. Yani tarih kitabı bulmanız çok zordu.
tarih konusunda konferanslar bulmanız, dersler bulmanız zordu. O konuda yayınlanmış kitaplar, dergiler bulmanız zordu. Şimdi çok fazla var. Ama bunun da başlangıcı Bosna'daki Müslümanların katledilmesidir. Niye? Çünkü Türkiye'deki insanlar ilk defa Türkiye'nin bir ada olmadığını, etrafının duvarlarla çevrili olmadığını, Türkiye'nin ötesinde de bizimle irtibatlı toplulukların olduğunu resmen, fiilen görmüş oldular. Yani Bosna'daki Müslümanlar en seküler grup olmasına rağmen en çok başka dinden insanlarla evlenen grup Müslümanlardı komünizm zamanında. Ona rağmen kıtır kıtır kestiler. Hatta hobi olarak öldürdüler. Tecavüzleri falan söylemiyorum. Yani Avrupa'dan para verip, 5.000 dolar verip öldürme turuna gelenler vardı. Saraybosna kuşatması sırasında. O dağlarda Sırplarla beraber parayı veriyor adam, İngiliz, Fransız, Hollandalı. Geliyor uzaktan sniper'la beraber Müslüman avlıyor. Şehirde yürüyen garibanlar, kadınlar, erkekler, alışverişe gidenler. Bu vahşetleri gördükçe, yaşadıkça, kulaktan kulağa duyuldukça o zaman işte Türkiye'de bir gerçekten uyanış oldu. Sağda solda. İnsanlar Allah Allah biz kendimiz bu kadar unutmuşken Sırbı, Hırvatı bizi unutmuyor. İngiliz'i, Fransız'ı unutmuyor. Amerikalısı unutmuyor. Onlar hala karşılarında bizim unutmaya çalıştığımız bir şeyi görüyorlar. O zaman bu nedir diyerek sorgulamaya başladılar ve gerçekten sağdan ve soldan da birçok insan tarih konusunda daha çok merak duymaya başladı. Fakat tarih konusunda merak duyunca belli kaynaklara müracaat etmen lazım. O tarihlerde yayınlanmış eserler, Cumhuriyet'in başından bu yana Latin harfleriyle diyelim okuyabileceğiniz eserler sınırlı. 90'lı yıllarda giderek arttı. Fakat o dönemde çok az. Alfabe bilmiyorsanız, Osmanlı alfabesi henüz Latinize edilmemiş 10 binlerce, 100 binlerce esere ulaşamıyorsunuz. Bugün hala aynı durumdayız. Bakın bu kadar büyük faaliyet var. Yazma Eserler Başkanlığı kuruldu. Çok faydalı, çok güzel şeyler yayınlıyorlar. Ona rağmen biz Osmanlı'da üretilmiş, sırf Osmanlı'da üretilmiş yazma eserler, matbu eserler, arşivleri hiç söylemiyorum. Sadece bunları belki %1'ine bile hala erişmiş değiliz. Latin harflerine %1'i bile aktarılmış değil. Dolayısıyla o dönemi sanki hiçbir şey yazılmamış, çizilmemiş. Osmanlılar tam bir cehalet, uyumuşlar. 6 asır nasıl uyuyarak geçiyorsa o da tabii ilginç. Onu bile sormuyor yani orta zekalı bir insan. Ulan bir 6 asır süren bir devlet herhalde bir şeyler üretmiştir diye düşünür yani. Ama onu da düşünmüyoruz. Dolayısıyla alfabe engeli çok büyük bir engel. Şimdi diyeceksiniz ki hocam ben Osmanlıca öğrendim, ne yapacağım? Yani o dünyanın içine girersiniz. Henüz Latinize edilmemiş, belki yayınlama programında bile olmayan kitapları, dergileri karıştırmaya başlarsınız. Ben kendi kendime öğrendim Osmanlıcayı. Boğaziçi Üniversitesi'nde hazırlık okurken, İngilizce öğrenirken bir yandan Osmanlı alfabesi öğrendim. Fakat Osmanlı lehçesi, Türkçesini tabii merak ediyordum liseden beri. Şiir falan merakım olduğu için kelime haznem giderek genişledi. Fakir bir aileden geliyoruz. Osmanlıca kitapları nereden bulacaksın? Sahaflardan bulacaksın. Beyazıt'taki Sahaflar Çarşısı o zaman şimdiki gibi değildi. Şimdi hep üniversite hazırlık kitapları falan satılıyor. Yani gerçek sahaf orada bir tane kaldı galiba. Bir veya 1,5 tane var bildiğim kadarıyla. O dönemde hep sahaftı. Henüz üniversiteye hazırlık böyle bir kült konumuna gelmemişti. Şu anda neredeyse dini bir vecibe. Çocuklarımız için hayatlarındaki en önemli şey. Onun haricinde sıfırda olsalar sorun yok. Üniversiteye hazırlanmaları gerekiyor. Ne kadar sonu iyi veya kötü olsa da. O dönemde ben gidiyordum. Tabii ki birçok kitabı alacak param yok. Yani o sahaflarda satılan. Kendi keseme uygun
küçük kitaplar falan filan bulursam onları alıyordum. Sonra kendimi sökerek okumaya çalışıyordum. Şimdi internet var, her yerde var. Hatta geçen hanıma da okuttum. Bilmiyordu Osmanlıcayı. Osmanlıca bir şey gösterdim. Söktü. İkinci gün gösterdim. Daha iyi söktü. Giderek daha iyi söker. Çünkü Türkçe okuduğu şey sonuçta. Dolayısıyla bu alfabe sorunu büyük bir sorun. Onu aşmanız gerekiyor. Yani çok acı bir şey bu, bir memlekette insanların kendi müktesebatlarına, köklerine ulaşmaları için bir takım engelleri aşman gerekiyor. Otomatikman bağlanmıyorsun. Alfabe engeli doğrudan dil engeliyle de ilgili bir şey. Çünkü Türkiye'de, bakın dün de bir arkadaşımız benim tweette Türkiye apostrof nin mi yazmışım, öyle bir şey. Türkçenin, Türkçe apostrof nin, birisi düzeltmiş kibarca. Hocam o apostrof olmayacak diye. Vallahi diyemedim yani, güzel kardeşim, bizim zamanımızdaki imla kılavuzunda böyleydi. Ki ben hani imlaya çok dikkat eden birisiyim. Abi o yandan bu yana her 10 senede bir Türkçe'de yazım değişiyor ya. Böyle bir şey olabilir mi arkadaş? Türkçe üzerinden ayrım işareti koyacak mıyız, koymayacak mıyız? Şimdi zaten daha da rezilleşti. Ki ekleri, D ekleri, efendim o korkunç. Profesörlerde bile. Şimdi böyle bir hercümerç, böyle bir hengame, kuralsızlık, anarşi içinde dilin salim kalması mümkün değil. Dil, nesiller arası bir köprüdür. Eğer dilde bozulmalar, çarpılmalar başlarsa insanlar artık anlam da aktaramaz. Dolayısıyla ben şimdi müktesebat dediğim zaman belki büyük bir kısmımız anlamadık. Birikim, ama sadece birikim değil. Çünkü birikim aynı zamanda temerküzdür. Ama onun ayrı bir anlamı var. Şimdi bununla ilgili maalesef büyük bir fakirleşme yaşıyoruz. İlginç olanı, bugün oturup insanlar 1960'larda yazılmış bir kitabı bile dilini ağır buluyorlar. Yani bu gerçekten korkunç bir şeydir. Çünkü biz sanki bunu şey gibi sanıyoruz, dille ilgili çok konuşuyorlar, abidik gubidik konular değil. Dil, dinin de temelidir. Yani diliniz bozulursa dininiz de bozulur. Çünkü kavramlarla ilgilidir. Bunun sık sık örneklerini veriyorum. Bununla ilgili ders yapıyorum Sultanbeyli'de. Dolayısıyla o da önemlidir. Üçüncüsü, bundan doğan kavram engeli. Yani kavramları da yanlış biliyoruz. Mesela bize harem dendiği zaman aklımıza Batılıların oryantalist resimlerde çizdiği çıplak hanımların bir arada bulunduğu, padişahın alem yaptığı bir yer geliyor. Haremin her evde olduğunu unutuyoruz. Yani her Müslüman evinde bir harem kısmı var. Harem demek ailesiyle beraber oturduğu yer. İnsanların, ailenin yaşadığı kısma denir. Öbür kısım misafirlerin ağırlandığı yerdir. Bu sadece bizim geleneğimizde yoktur. Şaşıracaksınız belki ama eski Yunan evlerinde de vardır. Roma evlerinde de var. Kadınların ve erkeklerin girişleri hem eski Yunan'da hem Roma'da evlere girişleri farklı kapılardandır. Bölümleri de farklıdır. Ekonomi kelimesi geçen sene anlattığımı hatırlıyorum. Nereden geliyordu ekonomi? Oikos'tan geliyor. Oikos da eski Yunan'da harem denilen yerin adı. Yani ailenin mahrem bir şekilde bir arada oturduğu bölümün adı oikos. Ekonomi neymiş demek ki? Oikos'un yönetilmesi. Yani evin yönetilmesi. Zaten bu ev yönetimi anlamı Müslümanlarda da ekonomi kavramının ilk karşılığıdır. Tedbiri menzil, hatta siyaset kavramının da karşılığıdır. Tedbiri menzil, menzil ev demektir. Oturulan yer. Onun yönetimi manasında. Ekonomi kelimesiyle bakın oraya kadar gidiyor. Dolayısıyla kavramları yanlış anlarsak o kavramın geçtiği her şeyde yanlış anlamaya eğilimimiz oluyor. O zaman harem deyince aklına hemen o geliyor. Alakasız bir şey geliyor. Veya işte sultanlık, padişahlık. O sultansa bu da kral, İngiliz kralı neyse işte bizim sultan da öyleymiş. Eşleştirmeler tehlikeli. Fıkıh kavramını İslam hukuku diye tercüme ederseniz
eksik. Hatta yanlış. Çünkü fıkıh hayatın tamamıyla ilgilidir. Sadece kişiler arası ilişkiyi değil, insanın aslında Allah ile olan ilişkisini de içerir. Dolayısıyla çok eksik bir tanımlama. Yani fıkıh ile İslam, hukuk aynı şey değildir. Hukuk onun bir parçasıdır. Hepsi değildir. Şimdi bu gibi kavramlaştırmalar ama batıdan aparılarak yapılanlar, yani batıdan tercüme edilerek veya batıdaki kavrama muadil arayalım, bizde de bunun bir karşılığını bulalım diye yapılan aşağılık kompleksi hepsinin temeli. Yapılan şeyler aslında sendeki anlamı yok ediyor, batıdaki anlamı yok etmiyor. Bugün de benzeri şeyleri duyuyoruz. İşte toplumsal cinsiyet dediğin zaman bunun bizde bir karşılığı yok. Batı'da da yoktu. Batı'da 1970'lerde uyduruldu. Şimdi onunla ilgili her şey onun alanına giriyor. Yani bir süre sonra kendi inancındaki birçok değeri bile, ilkeyi, kuralı bile o kavramı kullanarak yok edersin. Bunlar hafif şeyler değil. Yine anlam engeli ona bağlı bir şey. Mesela Osmanlı'da padişah veya birisi, kahraman birisi bir yerden geçerken ne diyorlar? Onu alkışladılar. Biz bugün alkışlamak deyince ne anlıyoruz? El çırpmak. Elleri birbirine vurup ses çıkarmak diyoruz. Halbuki oradaki alkış o anlama gelmiyor. Osmanlı'da öyle bir adet yok. El çırparak milleti yaşa, koçum, yaşa, öyle bir şey yok. Alkış ne anlama geliyor? Övgü. Yani Allah mübarek etsin, helal olsun falan. Sözle tebcil etmek, sözle övmeye denir alkışlamak. Bunun zıttı neydi? Karkış. Yani kötüleme. O da sözle yapılan bir şey. Şimdi bunun anlamını bilmezsek bugünden geçmişe doğru yansıtıyoruz, yanlış oluyor. O dönemde öyle bir şey yok. Dolayısıyla anlayış engeli. Şimdi biz tarih deyince böyle eski püskü kitapların olduğu, kimsenin işine yaramayan, bugünümüzde bir alakası olmayan, oldukça sıkıcı, bir sürü isim, bir sürü savaş, meydan muharebesi, coğrafya ismi, o sultan gelmiş, bu gitmiş, oğlunun adı buydu falan. Karman çorman hikayeler. Evet, bize çünkü böyle anlatılıyor. Kitaplar da böyle yazıyor. Maalesef öğretmenler de böyle anlatıyor. O zaman tabii çekici bir tarafı kalmıyor. Çünkü benimle irtibat kurulmayan bilgi bana uzak kalır. Yani o irtibatı kurmak bilene aittir. Benim vazifemdir. Size bildiğim bir şeyi aktarabilmek. O köprüyü benim kurmam gerekir. Dille, üslupla, örneklerle kurmam gerekir. Bu bizde olmadığı için insanlar maalesef tarihi de böyle bir kargaşa, yani karman çorman, tozlu, topraklı bir şey sayıyoruz. Halbuki tarih öyle bir şey değil. Ve tarihe bakışta da iki tane modelimiz oluyor genelde memleketimizde. Birisi derin dondurucu modeli, bir tanesi de mikser modeli. Derin dondurucular genelde milliyetçi, sağcı, muhafazakar kesimdir. Onlar tarihin içinde donmuş bir tarih var. Hepsi evliyalardan oluşan bir Osmanlı tarihi var. Bir tane eksik yok. İçlerinde bir tane hırsız yok, bir tane arsız yok. Hepsi toptan çok iyi ama donmuş. Günüyle alakası yok. Onlar arada bir kapağını açıyorlar dondurucunun içinden. Hey hey biz kimdik be, Avrupa'yı inlettik, 4 kıtada olan at koşturduk falan diyerek nara atıyorlar, geri kapatıyorlar. Ama günlerine hiçbir faydası yok. Bunun zıttı olan Batıcı, Kemalist, şu bu tipler ise tarihte olan her şeyi paçavra haline getirmekle meşgul. Onlar da günümüzü yücelterek tarihi kötülemeyi tercih ediyorlar. Sanki tarih kötülenince günümüz daha parlak hale gelecek. İkisi de aynı körlük. İkisi de aynı. İkisi de tarihi kendisine bağlamıyor, gününe bağlamıyor, tarihin imkanlarından faydalanamıyor. Öven de, söven de. Yani öyle bir memleket düşünün ki entelektüel sayılan adamı kendi gelenek müziğine küfrediyor, hakaret ediyor. Yani biz müzik alanında bunun çok örneklerini görüyoruz. Yani böyle bir insan
işte onu paçavra etmekle sanki kendi yaptığı müziği veya uygun gördüğü müziği daha yücelteceğini sanıyor. Bunun zıttı da söz konusu. Sadece Osmanlı müziği, geleneksel müziği olduğu gibi tekrarlamanın tek başına bugünün işi olduğunu düşünenlerimiz var. Klasik dönemde yapılan hat tarzını aynen yapmanın, onun ötesinde bir yenilik aramamanın esas olduğunu düşünenler var. Onlar da aslında geleneği yaşatmıyorlar ki, geleneği boğuyorlar. Çünkü yaşatman için güne getirmen lazım. Gününde kullanman lazım. O yüzden ikisi de aynı körlüktür. Övmek de, sövmek de tarihe, sizin tarihi anlamanızı ve gününüze taşımanızı engeller. Olması gereken, tarih benim için bir imkanlar hazinesidir. Çünkü uygulanan politikalar, yapılan yanlışlar, icat edilen şeyler, keşfedilen bölgeler, insanların eylemleri, hangi sorun alanında nasıl davranmışlar, bunların hepsi bizim için çok büyük derslerdir. O yüzden tarihten ibret almak diye bir kavram var. Tarihten ibret nasıl alınır? Önce tarihe önem vermekle. İki, tarihin aslında senin gününle de ilgili bir tarafı olduğunu bilmekle. O zaman aramaya başlarsın. Yani boş boş ezberden isim anlatarak efendim şu tahta geçti, bu indi, o onu savaşta yendi diyerek bu aynen çekirdeğin içini değil de kabuğunu yemeye benzer. Çekirdeğin içini yemek için gününü anladığın gibi o günü de anlıyor olman lazım. Aradaki köprü böyle kurulur ve geçmişteki olumlu işler güncelleştirilebilir. Oralardan örnek alınabilir veya kötü işler bugün tekrarlanmaz. Çünkü genelde toplumlar belli süreklilikler üzerine yaşıyorlar. İnsanoğlu adetin varlığıdır. Adeti çok sever. Adetin dışına çıkmak istemez. Kişisel olarak da öyle. Toplumlar da öyle. O yüzden o süreklilikte yeni bir sürgün vermen için, yeni bir adım atabilmen için, gününün işini yapabilmen için tarihi bilmen çok önemli ama tarihe de hapsolmaman gerekiyor. Yani tarihi bilmek ayrı bir şey, tarihte hapsolmak ayrı bir şey. Ama öbür taraftan da tarihi yok saymak da ayrı bir şey. Dolayısıyla iki körlükten uzak durmak gerekiyor. Hatta ben CV'yi biliyorsunuz, tarihi toplumların CV'si olarak hep anlatırım. Çünkü bir insan karşımıza gelince, ben de devlette çok insan iş alma mülakat komisyonlarında bulundum eskiden. Onun geçmişiyle ilgili sualler soruyorsun, CV'sine bakıyorsun. Aslında ne yapıyorsun? Onun tarihini irdeliyorsun. Her insanın bir tarihi var, hepimizin var. Buna eskiden ne deniyordu? Terceme-i hal. Osmanlı'da terceme-i hal. CV, özgeçmiş. Dolayısıyla her insanın özgeçmişi aslında toplumların tarihine tekabül ediyor. Yani o toplum geçmişte neler yapmış, hangi aşamaları gelmiş, değil mi? CV'mizde onu yazıyoruz. Kötü şeyleri yazıyor muyuz? İşte ben bir kere şöyle bir işi rezil etmiştim, kurum şu kadar zarara uğradı falan. Kimse onu demiyor. Herkes başarımlarını yazıyor. Aynen öyle. Ama tarihin bir farkı var. Tarihte sadece başarılar değil, başarısızlıklar. Sadece olumlu yönler değil, olumsuz yönler de hesaba katılmalı ki günümüz için faydası olsun. Yoksa sadece başarılarla dolu bizim de kendi kişisel hikayemiz yoktur. Hiçbir insanın yoktur. Dolayısıyla o çok önemli. Peki genel tarihle ilgili yaptığımız yanlışlar. Teker teker biraz konuşalım. Birincisi, tarihi Batı nasıl anlatıyorsa öyle kabul etmek. Ben hayatımda çok muhtelif yerlerde, müzikle ilgili olsun, siyaset bilimiyle, mimariyle, neyle ilgili, felsefeyle ilgili konuşursam konuşayım, bu memleketten olan insanlar, yani bizim vatandaşımız olan insan, hatta dindar bazı insanlardan tepkiler gördüm. Çünkü benim anlatım batılı anlatıya uymuyor. Yani bunu protesto edenler bu memleketin adamları. Sen niye yeterince batılı anlatmıyorsun? Üstelik de Boğaziçi mezunusun. Ayıp. Amerika'da okumuşsun. Çok ayıp. Hani batıyı sen daha iyi biliyorsun. Daha batılılaşmış olmanı beklerdik diye çok söylendi bana. Çünkü bu kompleksle yaşıyoruz.
Arkadaşlar, Batı herhangi bir yer değil. Yani dünyanın batısında oldukları için değil, çünkü dünyanın batısı diye bir şey de yok zaten adamına göre, doğu batı. Ama batı dediğimiz sömürgeci topluluk, onlar tarihte görülmemiş bir şey yapıyorlar. Sadece sizin topraklarınızı işgal etmiyorlar, ekonominizi ele geçirmiyorlar, sizi farkında olmadan köle gibi kullanmıyorlar. Mesela bugün Amerika, dünyada en ucuz tüketimin olduğu yerdir. Gıdalar falan, hepsi çok ucuzdur. Niye? Bütün dünya onlara çalışıyor. Yani buradaki fakirlik onlara aktarılan zenginliktir. Hala o kanallar çalışıyor. Fransa için Batı Afrika, İngiltere için Afrika'nın tamamı, Orta Doğu ve Güneydoğu Asya. Hala fiili sömürge. Şimdi böyle bir yapıda Batı'nın bir şey anlattığı zaman bir üçkağıt olduğunu bilmen lazım. Ne anlatıyorsa anlat. Tıpla ilgili bir şey anlat. Sen gene kafanda bir soru işareti koy. Efendim, bilimsel makale. Bilim adamları şunu bulmuş. Soru işareti koy kardeşim. Şüpheyle yaklaş. Çünkü Batı'da çıkara dayanmayan bir şey hayatta kalamaz. Bir çıkar grubunu desteklemeyen, bir çıkar grubu tarafından finanse edilmeyen bir şey kolay kolay gündeme gelmez, ders kitaplarına girmez. Güçle ilgilidir her şey. Orada ahlak, fazilet, doğruluk, dürüstlük aranmaz. Bakın bugün Trump bir porno yıldızıyla adamın ilişkisi ortaya çıktı. Toplumda hiçbir sorun yok. Adam o konuşmasın diye ona rüşvet vermiş, kadına sus payı. Bilmem kaç 100.000 dolar. Dava görüldü, suçlu bulundu. Trump seçilmesine engel olmadı. Çünkü namussuzluk sorun değil. Güç sahibi olman gerekiyor. Gerisi sorun yok. Yani en büyük namus güçlü olmak. Geri kalanı sorun değil. Daha onun ne çeşitleri var? İşte şu andaki başkan oğlunu affetti. Yani yargılanarak suçlu bulunmuş oğlunu gider ayak affetme yetkisi var, istediğini. Adam oğlunu affediyor. Yani bunun gibi tonlarca örnek var. Ahlak beklenmez. Erdem beklenmez. O yapı için de tutması çok zordur. Evet, ahlaklı ve erdemli olan insanlar vardır. Fakat onların sistemi etkileme kapasitesi çok düşüktür. Bakın o yüzden bir sürü firmanın içinden ifşacılar çıkıyor. Değil mi? İşlerini kaybediyorlar. Hatta bazıları öldürülüyor. Geçen sene Boeing'de çalışan kaç kişi öldürüldü? Öldü yani adamlar. Niye? Boeing'in üretim sürecindeki güvenlikle ilgili açıkları ifşa ettikleri için. Bu herkes tarafından biliniyor. Bu adamlar kendiliklerinden ölmüyorlar. Çünkü bunlar bir şeyleri ifşa ettikten sonra ölüyorlar. Ve Boeing, yani sizi bakın uçuran, sorarsanız efendim biz insanları, kıtaları bir araya getiriyoruz, hayırlı işler yapıyoruz gibi. Dolayısıyla bu ikiyüzlülüğü bilmeden Batı'yı anlayamazsınız. Çıkarla ilgilidir. Eğer dünya tarihini bir batılı kaynaktan okuyorsanız çok dikkatli olmanız lazım. Çünkü kendilerine göre anlatılır. Ve bunu evet herkes kendi tarihini kendine göre anlatabilir. Ama belli bir sınırı vardır. Yani olmayan bir şey de varmış gibi gösteremez. Çarpıtamaz kolay kolay. Fakat onlar bunu çok kolay yaparlar ve bilimsel kisveyle yaparlar. Şimdi bilimsel dergide yayınlandı. Yayınlayan akademik titirli birisi iyi de o akademik yapının, o derginin yönetim kurulu, yayın kurulu içinde yer alanlar kimler tarafından finanse ediliyor? Nerede çalışıyorlar onlar? Hangi üniversitede? Hangi projeler yapılıyor? Onların paraları nereden geliyor? Bunların arkasına baktığınız zaman hiçbirisinin tarafsız olamayacağını anlarsınız. Arada tarafsız insanlar çıkıyor. Mesela şu anda İsrail'in yaptığı soykırımı Norman Finkelstein diye bir Yahudi düşünür var. O bağıra bağıra her yerde anlatıyor. Bu bir soykırımdır diye. İsrail ve Amerika'yı acayip eleştiriyor. Arada bir Chomsky eleştiriyor. O da Yahudi kökenli bir adam. Ama böyle çok az örnek vardır. Çoğunluğu güç yapısı neyi yapıyorsa, neyi onaylıyorsa ona devam eder. O yüzden biz de arkadaşlar çok yakın zamana kadar kendi Osmanlı arşivlerimiz İstanbul'da olmasına rağmen çürütüldü biliyorsunuz. Çalındı.
Bulgaristan'a vagonlarla satıldığı, perişan vaziyetteydi Özal'a kadar. Özal'dan itibaren bu işe önem verildi. Ama gelin görün ki İstanbul'da tarih okuyan, tarih okutan profesörler o arşivlere girenleri çok azdı. Zaten girenleri biliyoruz ismen. Onlar ciddi tarihçi. Diğerleri, Batılılar hangi tarih kitabını yazdıysa, orada Osmanlı'ya nasıl bakıyorlarsa, hangi olayı nasıl anlatıyorlarsa onu uzun yıllar tekrarlayıp durdular. Hala onu tekrarlayanlar var. Hala var. O yüzden bir kere bunun farkında olmamız lazım. Her konuda böyle. İkincisi, tarihi geçmiş işler, ölmüş gitmiş kişiler mezarlığı olarak görmek. Bu bizde çok yaygın değil mi? Yani tarih olmuş gitmiş yani bana ne? Sen niye geçmişten bahsediyorsun? Demode. Sen bugünden bahset. Halbuki her şeyin esası tarihidir. Özgeçmişi tarihidir. Tarih zaten yaşanan şeydir. Tarih bugündür, o yüzden bahsediyoruz. Yani ölmüş olsa bu kadar uzun boylu bahsedilmez. Yine çok büyük bir yanlışımız, tarihe hep devlet odaklı bakarız. Bakın herhangi bir tarih kitabını, tarih şeyini alın. İşte Osmanlı şuraya gitti. Sanki Osmanlı diye bir varlık var. Oraya gidiyor. Rumeli'ye gidiyor. Oradan dönüyor, İran'a gidiyor falan. Halbuki orada giden dediğin devletin ordusudur. Devletin ordusu da şahıslardan oluşuyor. Başındaki sultan da bir şahıs. Şimdi onları tanımadan, tanımlamadan o eylemi neden yaptıkları, nasıl yaptıkları, başarılı ve başarısız olmalarının sebeplerini keşfetmeniz çok zordur. Bu genel tarih yazıcılığının büyük bir sorunu. Devlet odaklı anlatı. O zaman ne oluyor? İnsan yok. Dolayısıyla benim özdeşleşeceğim birisi yok. Yani Osmanlı Devleti büyüktü. Benimle ne alakası var? Ben devlet değilim ki, ben devlette bile çalışmıyorum diyorsun. Halbuki seninle doğrudan ilgili. Çünkü o da senin gibi bir iş yapıyor. Senin gibi iş yapanların yürüttüğü devlet onlar. Dolayısıyla devlet odaklı bakmak bizi aslında asıl büyük olaylara ve devinimlere kör hale getiriyor. Bu toplumun, daha doğrusu toplum tabanlı, toplum merkezli tarih anlayışı 20. yüzyılda gelişti. Marksizmin de etkisi var. Fakat Fransa'da Anal diye bir ekol var. Bu ekol diyor ki devlet odaklı bakmak tarihi anlamayı zorlaştırıyor. Asıl toplum odaklı bakmak lazım. Günlük hayatta neler oluyordu? Mesela İstanbul'daki bir kunduracının 1700'lerdeki hayatı nasıldı? Şam'daki bir müftünün veya bir alimin veya bir ipek tüccarının günlük hayatı nasıldı? Veya Üsküp'teki bir hanımın günlük hayatı nasıldı? 1600'lerde, 1700'lerde, 1400'lerde. Şimdi buna girdiğiniz zaman arşive gitmek zorunda kalıyorsunuz. Çünkü bunların hiçbirisi o ana kadar yazılmış tarih kitaplarında yer almıyor. Her şey sadece devletler ve hanedanlarla ilgili olduğu için savaşlar, zaferler falan. Günlük hayatta o insan işini nasıl yapıyordu? Bunu bilmeniz gerekiyor. O yüzden özellikle bu Anal ekibi, yani Anal demek yıllıklar demektir. Onların geliştirdiği tarih anlayışı bizi de 1970'lerden itibaren etkiledi. İyi ki de etkiledi. Bizde de az buçuk bu gibi çalışmalar çoğaldı. Yani arşiv çalışmaları şu anda Allah'tan daha fazlalaştı. Birçok makale okuyorum. Gerçekten güzel makaleler var. Yani belli dönemlerde belli insanların belli bir şehirde bir işi nasıl yaptıklarını, ilişkileri anlatıyorlar. Özellikle kadı sicilleri, bakın İslam Araştırma Merkezi, İSAM bunları yayınlıyor. Üsküdar Belediyesi de yayınladı galiba. Yani şeriye sicilleri, kadı sicilleri çok önemli bir veridir. Bunlar bizim elimizin altında, asırlardır. Ama buna bu gözle bakan yok. Açıp inceleyen yok. Okuyan yok. Okuyup oradan sonuçlar çıkaran yok. Mesela bunların bir kısmı PDF olarak internette var. Lütfen açın okuyun. Yani ayrıntılar önemli değil. A şahsı gelmiş, kadıda bir davası var B şahsına karşı. Onun kaydı var. Yani ben mahkeme kaydı niye okuyayım canım? Can sıkıcı bir şey. Öyle değil abi.
Hangi gözle baktığınıza bağlı. Eğer ibret gözüyle bakarsanız o dönemdeki insan ilişkileri, hukukun yürütülmesi, hukukta tarafgirlik var mı yok mu, adalet nasıl tesis ediliyor, olaylara nasıl bakılıyor, İslam nasıl yorumlanıyor, bunlarla ilgili çok çarpıcı şeylere denk geliyoruz. Mesela onlardan çıkarılan yaygın bir sonuç şu, özellikle gayrimüslim kadınlar, Yahudi, Katolik ve Ortodokslar, şeriat mahkemesine yani kadıya gitmeyi tercih ediyorlar. Kendi cemaat mahkemeleri olmasına rağmen. Biliyorsunuz Osmanlı'da her dini cemaatin kendi mahkemesi var. Yani bir Musevi kadının önüne gelmek zorunda değil davasını ama bir Müslümanla davası varsa gelir mecburen. Ama iki Musevi arasındaki alacak verecek meselesi, boşanma meselesi, miras vesaire medeni konular kendi cemaat mahkemesinde halledilir. Ortodokslar aynı şekilde, Katolikler aynı şekilde, Süryaniler aynı şekilde. Osmanlı bu genişliği vermiş bir toplum. Dünya tarihinde nadir görülen bir şey. Bugün Batı hukukunda hala yok. Biz bugün Batı hukuku dediğimiz Roma hukukunun yeniden yorumlanmış hali. Dolayısıyla mesela bu arşive bakanlar, bu belgeleri okuyanlar diyorlar ki çok ilginç. O zaman niye gayrimüslim kadınlar hep kadıya gitmeyi tercih ediyorlar? Genelde boşanma ve miras konularında. Çünkü ne Hristiyanlıkta ne de Yahudilikte evli kadınların servetleri kendilerine ait kalmıyor. Kocalarına geçiyor. Dolayısıyla onu engellemek için şeriatte de kadına ait olduğu için kadının serveti kendisine aittir, erkeğinki kendisine aittir. Onun için kadıya geldikleri görülüyor. Şimdi buradan efendim geçmişte böyleymiş, vay be Osmanlı ne güzelmiş deyip duruyoruz. Halbuki günümüzde bir şey çıkarman lazım. Demek ki hukuk devingen bir şey. Hukuk sorun çözme yeri. Ama biz hukuku genelde çok katı bir şey değil mi? Tamamen sınırlarla ilgili bir şey sayıyoruz. O açıdan hukuk sürekli toplumun gerisinde kalıyor. Onu mutlaka devingen getirmek lazım. Yine günlük hayatı ıskalamak, bahsettik. Toptan iyi veya toptan kötü yargılarında bulunuyoruz. Tarihle ilgili genelde bu yanlışları yapıyoruz. İşte efendim Tanzimat dönemi toptan kötüydü veya toptan iyiydi. Abdülhamit efendim şeytandı, yok efendim Abdülhamit evliyaydı. Bu gibi şeyler çok. Mesela Abdülhamit imgesi Osmanlı yıkılana kadar bugünkü imge değildi. Muhafazakarların zihnindeki imge değildi. Bu imgeyi oluşturan Necip Fazıl'dır. Onun Ulu Sultan Abdülhamit Han kitabı aslında daha önce görülmeyen bir portre çizdi. Abdülhamid'i tamamen olumlulayan her yaptığını. Onu da neden yaptı? Çünkü Abdülhamid'in döneminden itibaren genelde batıcı halkalar Abdülhamid'i şeytanlaştırdılar. Fransızlar desteğiyle, İngilizler desteğiyle. Nitekim Kızıl Sultan tabirini biliyorsunuz kullanırlardı. Kızıl Sultan tabirini ilk kullananlar Fransızlardır. Oradan tercüme ederek kullandılar Türkiye'deki iddiaçılar. Dolayısıyla Necip Fazıl bu büyük karalama, büyük şeytanlaştırmaya ilk defa tepki olarak, büyük bir cesaret örneği olarak, çünkü o dönemde Abdülhamit iyidir diyemezsiniz. Türkiye'de diyemiyordunuz. O kitabı yaz. Ama o kitabı yazarken tabii iyilikleri abarttığı için, hatalarından hiç bahsetmediği için bugünkü muhafazakarların kafasında Abdülhamit pir-i-pak, hiçbir sorunu olmayan, hiçbir hatası olmayan bir adam. Alakası yok. Kendi dönemindeki insanların hatıralarını okursanız, o dönemin olaylarını bilirseniz pek çok kritik hata yaptığını biliyorsunuz. İyi yönleri de var, iyi olmayan yönleri de var. Yani bunu demek Abdülhamid'e haksızlık değildir. Hakaret de değildir. Benimle ilgili de demeniz lazım. Hocanın şu tarafı iyi ama şu tarafı kötü. O gerçekle ilgili konuşuyorsan kimseyi acıtmamalı. Ama Türkiye'de abartılı bir yergi ve abartılı bir sövgü, abartılı bir övgü şeyi hala herkes hakkında var. İşte en baba şair budur. Harika bir insan. Ya iyi bir şair olabilir de insanlık ayrı bir vasıf. Yani her iyi şair iyi insan olmayabiliyor, değil mi? O yüzden kriterlerimiz biraz sakat. Ve genelde cahiller için bu kolaydır. Niye? Kötü diyorsun. Niye kötü diye
Sorulunca tabii şaşırıyorsun ama kötü diyenler kervanına katılıyorsun. Sebebini bilmiyorsun ama onlarla beraber yaşıyorsun, rahat ediyorsun. Kafa rahat abi. Ben de lisede okudum, Ulu Sultan Abdülhamit Han. Uzun süre tarihi, o dönemin tarihini okumadığım için benim de kafamda böyle bir zan vardı. Yani melek gibi bir adam. Ama daha sonra dönemi okumaya başlayınca, o dönemde olan olayları incelemeye başlayınca bakıyorsun ki çok kritik hataları var. Ama bu onu kötü mü yapıyor? Hayır. İyi yönleri de var, kötü yönleri de var. Herkes gibi, benim gibi, senin gibi. Dil yanlışları korkunç. Yani bununla ilgili özel kitaplar var. Orhan Şahik Gökyay var. Orhan Şahik Gökyay çok büyük bir üstattı. Onun Destursuz Bağa Girenler diye bir kitabı var. Destursuz Bağa Girenler. Bu kitapta güya Osmanlı dönemiyle ilgili makale, kitap yazanların yaptıkları okuma yanlışlarını dalgaya alıyor. Hepsini gösteriyor. Yani düşünün, profesör adam güya Osmanlıca metin okuyor, onunla ilgili de oturmuş makale yazıyor. Fakat okuması yanlış. Eğlenmek kelimesini özellikle koydum. Çünkü bu profesörlerden birisi 3. Selim'in ruznamesi var. Yani günlüğü var. Kendisi yazmıyor ama ruznamçı diye günlüğünü yazan özel bir görevli var padişahların. Bugün de var. Yani Cumhurbaşkanı tarihçisi bizde yok ama Amerika'da, diğer ülkelerde vardır. Gün be gün o günün olaylarını yazarlar. Neyse, 3. Selim'in abi ruznamesi belli. Yayınlandı zaten, siz de okuyabilirsiniz. Adamın her gününü anlatıyor. Gün be gün. Orada bir yerde diyor ki, sabah namazından sonra Hünkâr Hazretleri kayık ile işte Topkapı Sarayı'na geçti. İkindi namazına kadar orada eğlendi. Şimdi bunu batıcı bir tarihçimiz almış. İşte görüyorsunuz, biz size diyoruz, inanmıyorsunuz. Ulan adam sabah namazında kalkıyor, ikindi namazına kadar Topkapı Sarayı'nda vur patlasın, çal oynasın eğleniyor. Halbuki oradaki eğlenmek, meşgul olmak anlamında. Bu kadarcığını bile bilmiyor. Daha korkunç okumalar. Yani çöl yerine çul diyenler. Korkunç şeyler. Onlar da var. Dolayısıyla burada yine yetkinlik sorunumuz. Yetkinlik sorunumuz. Yani dil bilgisi tam olmadan bu işlere girilmez. Saatimiz kaç oldu gençler? 7'ye 10 var. Şunu bitirelim isterseniz. Evet, arşiv ve belgelere yaslanmamak, birçok batılı yalanlar arşivlere ve belgelere girdiğiniz zaman ortaya foyası çıkıyor. Boyalar dökülüyor. Şu anda mesela Halil İnalcık Hoca'nın bu konuda ilk belki başlatanlardan birisidir. Ben Bilkent'te siyaset bilimi doktorasına başlayınca o dönemde tabii Halil Hoca tarih bölümünde bölümün başkanıydı. Ben de dedim ki Halil Hoca buradayken gideyim ders alayım. Çünkü öyle bir adamdan ders almak lazım. Siz de kaçırmayın. Kıymetli adamlar bulunca mutlaka bir tarafından tutun. Ölünce bulamazsınız. Ben yaşarken erişemediğim, gidip tanışmadığım insanlara hala yanıyorum. Dolayısıyla siz öyle yapmayın. Ben de Halil Hoca'ya gideyim dersini alayım dedim. Hocanın odasına gittim. Tanıştık, muhabbet ettik. Dedim hocam sizin dersinizi alabilir miyim? O 1300'lerde Osmanlı'da iktisat diye bir ders veriyordu. Dedi ki vallahi Savaşçığım Osmanlıcan var mı dedi. Var ama dedim hani çok şey değil, işlek değil. Belge okuyabiliyor musun dedi. Ben dedim belge okuyamam. Yani matbu yazı okuyorum. Dedi o zaman sen şey yap. Bizim burada o ders de var dedi. Belge okuma, paleografi dersine gir dedi. Bir dönem onu oku dedi. Belge okumayı öğren, dersime gel dedi. Yapmış mıyımdır onu? Yapmadım. Tabii de. Fakat o arada bana bir şey dedi. Bu dedi Osmanlıcayı çok iyi bilmek çok önemli Savaş dedi. Çünkü eğer Osmanlıca bilmezsen Batılıların yalanlarına mahkum olursun dedi. Sana her şeyi yuttururlar dedi. Bakın Halil İnalcık bunun farkında olan birisi çünkü
Onu da üniversitede kovdukları için, Aziz Sancar gibi kaçırttıkları için o da gitti Amerika'da uzun yıllar, Kanada'da hocalık yapmak zorunda kaldı. Sonra İhsan Doğramacı onun kadrini kıymetini bildi, geri getirdi Türkiye'ye ve onun adına kürsü kurdu da burada talebe yetiştirdi. Dolayısıyla bu dili iyi bilemezsen zaten tarihi de iyi bilemezsin, Batılılara mahkum olursun anlatılarına. Yine anakronik bakış, yani günümüzde olan bir şeyi geçmişte de aynıyla aramak. Bulamayınca da o dönemi veya o şahsı, o olayı suçlamak. Efendim, matbaayı niye getirmediler? Ulan Almanya'da matbaanın kurulması ve işlek kullanılması şartlarıyla Osmanlı'daki aynı değil ki. Dolayısıyla hatta matbaa çok hızlı bir şekilde geldi Osmanlı'ya, tam tersi. Yani 30 yıl içinde gelmişti. Ama sadece gayrimüslimlere matbaa kullanma hakkı verildi. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in matbu şekilde basılıp yüzlerce, binlerce kopya dağıtılmasında risk görüldü. Bir hata yapılırsa o Kur'an'a olan hürmetten dolayı bir süre tuttular. Bir de hattatlar mevzu var. O da olabilir. Yani bunun bir takım sebepleri var. Mesela bugünkü okuma yazma oranını Osmanlı'da arayıp bulamamak gibi. La oğlum, kendi dönemdaşıyla kıyaslayabilirsin. Evet, İngiltere'de aynı dönemde, Osmanlı'nın son döneminde okuma yazma oranı en son %10, 11, 12 iken İngiltere'de %40'lardaydı. Onu diyebilirsin. Bizde niye %40'larda değil? Ama niye %100'lerde deme, bugün bile değil. Utanman lazım. 100 yıldır hala bu ülkede okuma yazma oranı %100'e gelemedi. Yani Sovyetler Birliği ülkeleri ta 1980'lerde onu sağlamışlar. Dolayısıyla yani böyle geçmişe doğru bugünün şartlarından bakarak o günü mahkum etmek çok yanlış bir şey. Ama şu da yanlış. Yanlış olan bir şey, evrensel bir yanlışı efendim geçmişte olabilir. Geçmişte farklı şartlar vardı. O zaman da rüşvet almak gerekiyordu mesela. Bu denmez. Çünkü bu evrensel bir yanlış, kötüdür. Anlatabiliyor muyum? Devir öyle gerektiriyor. O zaman bugün de öyle gerektiriyordur belki. O zaman sen de yap. Yani ahlak tekil kurallara dayanır, evrenseldir. Birilerine istisna tanımaya başlarsan o istisna alanı büyür seni de içine alır. O yüzden onunla karıştırmamak lazım. Övme ve yermeyi bahsettik. Kendi tarihimizi dünya tarihiyle ilişkilendirmemek. Bu da sık görülen bir yanlış. Hala maalesef yapılıyor. Yani tarihçilerimizin bir kısmı hala kendi içlerinden konuşuyorlar. İç ses var. İşte efendim Osmanlı'da şöyleydi, Cumhuriyet'te bu böyle oldu falan. Tamam da mesela aynı dönemde Avrupa'da nasıldı? Roma'da nasıldı? Eski Yunan'da nasıldı? Endülüs'te nasıldı? Bunu böyle 3 boyutlu görmen lazım. O zaman anlamlandırabilirsin. Mesela Osmanlı'da vergi politikası, benim Osmanlı hakkı kitabımın büyük bir bölümü vergi üzerine. Vergi veridir diye bir cümlem var orada. Vergi veridir. Veri toplamadıkça vergi düzgün toplayamaz. Bak bugün de o yapılmaya çalışıyor. Ne deniliyor? Kayıt dışıyı. Yani veriyi sağlıklı hale getireceksin ki vergiyi tam almaya başlayabilesin. Tabii canın istiyorsa. Yoksa her dönemde ve her devlette olduğu gibi vergi alınacaklar vardır, vergi alınmayacaklar da vardır. O her zaman oluyor. Ama en azından kaydını bilmen lazım. O yüzden Osmanlı'da vergi sisteminin kendi döneminde Fransa'da nasıl olduğunu bilmen lazım. Almanya'da nasıl olduğunu bilmen lazım ki mukayese edebilesin. Yoksa kendi içinde konuşuyor. Osmanlı'da Yeniçeri Ocağı 20.000 kişiydi. Ne mana ifade ediyor ki bana? 20.000 bana çok az geliyor. Günümüze değil mi? Bizim ordumuz şu anda yani full kadro 300.000 kişi, 350.000 kişi. 350.000'e göre ulan bu ne? Ama bir tek Yeniçeri yok ki. Bir de o Yeniçeri nasıl bir vasfa sahip? Sayısı o zaman anlamlı geliyor. Özel, elit bir birlik olduğunu bildiğin anda o sayım anlamlı geliyor. Bunları söylemeden aynı dönemdeki başka devletlerle, günümüzle kıyaslamadan yanlış hükümler veriyoruz.
Benim Osmanlı Aklı kitabı tamamen bu perspektif üzerinden anlatmaya çalışıyor. Yani Osmanlı ne yapmış, niye yapmış, hangi sorunu çözmek üzere bir şey yapmış, istihbarattan tutun tarıma kadar, vergiden tutun eğitime kadar bölüm bölüm sohbet şeklinde anlatıyorum. Ve orada mutlaka eski Yunan'da nasıldı, Roma'da nasıldı, İngiltere ve bugünkü Amerika'da nasıl kıyaslama yapabilmemiz için aynı konu. Mesela vergi toplama olayı. Bugün Amerika'da nasıl yapılıyor, İngiltere'de nasıl yapılıyor? Bunu bildiğiniz zaman Osmanlı'yı da anlamlandırmanız daha kolay olur. Eksiğini, fazlasını, kendi gününe göre neyi başardığını ve bugün belki bizim ondan ne örnek almamız gerektiğini bilmek daha kolay olur. Başka bir kaynakta doğrusunu bulmazlarsa işte bu kafayla gidiyor. Ama bu her dönem için söz konusu, her toplum için söz konusu, bugün için de söz konusu. O yüzden genelde hep şöyle söylüyorum, yani goy goya pek yer vermeyelim hayatımız. Biraz çile çekelim, biraz emek sarf edelim ve olayların gerçekliğini öğrenmek için muhtelif kaynakları mutlaka okuyalım. Yani tek bir kaynak üzerinden özellikle tarihi gerçekler öğrenilmez. Şöyle derler, işte efendim tarih herkes kafasına göre anlatıyor. Öyle olur zaten. Yani aynı objektif olay farklı gözlemciler tarafından, farklı şahitler tarafından farklı aktarılır. Yani bu insanlık gereğidir. O yüzden insan ne kadar çok farklı açıda olan anlatılara sahip olursa kendi hükmünü vermede de daha doğru olur. Yani buradaki sorun insanların aynı olayı farklı yorumlaması değildir. Yorumlayabilir. Çarpıtmamak kaydıyla onu da sağlam kaynakları takip ederek ve birden fazla kaynağı, çeşitli kaynakları, çeşitli bakış açılarını okuyarak yapmak lazım. Mesela bugün derse gelmeden dedim ki bir de Amerika'da mesela tarih nasıl öğretiliyor? Dünya tarihi Houston'da, Texas'ta biliyorsunuz Amerika'da eyaletler kendi eğitim müfredatlarını yapıyorlar. Yani tamamen öğretmen işe almada, öğretmen kovmada, eğitim işlerini yönetmede eyalet ve ilçe bazlı. Hatta ilçe milli eğitim müdürlerini halk seçer. İlçe emniyet müdürlerini halk seçer Amerika'da. Hatta birçok yerde savcıyı ve hakimleri de halk seçer. Savcıları da halk seçer kesin, başsavcıları. Fakat birçok eyalette hakimleri de seçerler. Hatta hakimler parti listesinden aday olurlar Amerika'da. Yani cumhuriyetçiyim diye falan propaganda yapar. Beni seçin kardeşim. Öbürü ben demokratım. Beni hakim seçin diye. Dolayısıyla ilginç bir yer. Şimdi onlar acaba dünya tarihini nasıl anlatıyorlar diye baktım. Bu tarih ders kitapları bu konuda güzel örnekler. Bunun hepsini okumanıza gerek yok. Ama mesela Muslim Civilization diye bir şey koymuşlar. Eskiden o yoktu. Şimdi son zamanlarda çok kültürlülük söylemiyle beraber Avrupa'da ve Amerika'da bu gibi batı dışı medeniyetlerle, tarihlerle ilgili bölümler de kitaplarda yer alıyor. Fakat nasıl yer alıyor tabii? Yani oradaki anlatım üslubu ne? Bu çok önemli. Ben kitabın içine girip bakmadığım için yani biraz baktım. Fakat en azından böyle bir değini var. Eskiye göre bir ilerleme. Fakat baktığınız zaman baştan sona aslında batı eksenli bir tarih anlatısı. Nitekim Batılıların aslında kendilerinden olmayan herkesi nasıl yargıladıklarına dair güzel bir örnek. Bu William Gladstone, İngiltere Başbakanı. İngilizlerin en parlak olduğu dönemde, Victoria döneminde Yahudi asıllı. Onun mesela bu sözüdür. Dolayısıyla bu tarihi böyle vasıflandıran insanlar herhalde senin tarihinle ilgili çalışmalar yaptıklarında, makale yazdıklarında veya kitap yazdıklarında çok da doğruları aktarmaya meyyal olmazlar. Bu da demin bahsettiğim Mustafa Kemal ve gönderilen heyetin İngiliz istihbarat liyezonu, bağlantı memuru tarafından mühürlenen, imzalanan listesi. Listenin altındaki mührü. Bu adam 1971'de ve 72'de Murat Bardakçı'yla
Nezih Uzel'le konuştu. Bu yüzbaşı, yani o dönemde yüzbaşı, Bennett diye bir adam. Neydi adı? İşkenceci mi? Ha, onu bilmiyorum. Yapmıştır tabii. O Bennett denen adam mükemmel bir Türkçe ile, İstanbul şivesiyle sesinin kaydını almış. YouTube'da bulabilirsiniz. Bennett diye yazarsanız Murat Bardakçı'nın programında Bardakçı onun kaydını yayınladı. Adam, altında imzası olan o adam. İstihbarat subayı. O gün bu imzaya kadar olan olayları anlatıyor. Kendisi şüphelenmiş. Bunlar hep üst düzey subaylar. Bunların hepsi birden doluşup Samsun'a niye gidiyorlar? Üstleri buna vize vermesi için talimat vermişler. Bu onlara geri dönüyor listeyi görünce diyor. Kendisi anlatıyor. Türkçe anlatıyor. Güzel bir Türkçesi var. O yüzden ondan dinleyebilirsiniz. Daha sonra çakma tasavvufa falan giriyor. Bu gibi tipler çok olur. Genelde özellikle İngilizlerde devlet hizmetinde çalışanlar bir süre sonra birden böyle İslam'a falan ilgi duyanlar, Müslüman olurlar. Ama böyle çakma Müslüman, dikkat etmek lazım. Onun örneği. Mesela gene eksik bildiğimiz bir şey, Mustafa Kemal Samsun'a çıktı ve sanki hep orada kaldı gibi düşünüyoruz. Halbuki onun oradaki kalış süresi sınırlıdır. Daha sonra Havza'ya geçti. Havza'da daha uzun kaldı. O yüzden anlatılarda bu tarihleri doğru koymak önemli. Ben bunu Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı Mustafa Kemal kronolojisi var. Oradan aldım. Bu gibi kronolojilere bakmak çok faydalı. Ama düşünerek. Zaten tarih sıra dizimi olduğu için olay dizimi, kronoloji. Buradan baktığınızda bile bazı şeyleri anlamlandırmanız, yanlış aktarılan, sırası değiştirilen şeyleri doğru yerine oturtmaya çalışmanız daha iyi olur. Yani tarih bilgisinin temeli kronoloji bilgisidir aslında. Yani kabaca 16. yüzyılda mesela ne oldu? Kabaca Avrupa'da ne oluyordu? Hepsini bilmenize gerek yok. Ama hangi olaylar nerelerde oluyordu? Osmanlı'da o sırada neler oluyordu genel anlamda? Belli başlı olaylar, kişiler neydi? Böyle bir temel tarih bilgisi edinmeniz size çok kolaylık sağlar. En azından sağlama yaparsınız. Onun için de kimi okuyacağız? Uzun Çarşılı'nın Osmanlı tarihini okumak lazım. İsmail Hakkı Uzun Çarşılı'nın 4 ciltlik, son cildi galiba Enver Ziya Karal tamamladı. O gerçekten size hikaye gibi okuyun. Yani baştan sona şöyle hikaye gibi okuyun. Aklınızda bir şeyler kalacak, dikkatinizi çeken şeyler olacak. İşte o sizin tarih kültürünüz olur. Çünkü biz tarihçi değiliz. Her bir ayrıntıyı orada oturup dikkatle takip etmek zorunda değiliz. Ama genel çerçeveyi kafanızda en azından çizer. Aslında bu gibi okumaları yapınca bende şöyle bir şey doğuyor. Yani Batı'ya karşı bizim tavrımızda 4 safha var, 4 aşama var. Birincisi galibiyet psikolojisi olan devirler. Yani biz galibiz, patron biziz, biz ne dersek o oluyor. Tabii bunun Amerika'da da gördüğünüz gibi çok farklı yansımaları olur. Yani bir insan galip hissine kapıldığındaki eylemleriyle henüz galip olmadığı dönemlerdeki eylemleri birbirinden farklı oluyor. Şımarma olabilir, ayrıntıları kaçırma, kritik gelişmeleri ıskalama, kendine çok mağrur olan bunları kaçırır. Zaten piyasalarda da büyük şirketlerin bir süre sonra tepetaklak olmasının önemli bir şeyi realiteyle bağlarının kopmasıdır. Devletlerde de böyledir. O yüzden devletteki mutlak güç aslında onu zayıflatan bir şeydir. Niye? Mutlak güç olunca her şeyi hakimiyet altında tuttuğunu, kontrol altında tuttuğunu düşünür. Fakat toplum aynı yerde durmaz. Toplumlar hep devingendir. Dünyanın hiçbir döneminde hiçbir toplum durağan değildir. Bu Batılıların özellikle kendi güya hikayelerini üstünlük hissi vermek için uydurdukları bir şeydir. Yani Batı'da akıl çağı, efendim işte 16. 15. yüzyıldaki Age of Reason dedikleri akıl çağı, aydınlanma çağı olmadan önce sanki bütün toplumlar böyle uyuşmuş, hepsi kendi köşesinde yatıyormuş. Hindistan'da öyle, Müslümanlar öyle, Afrika öyle.
Öyle bir şey yok. Her toplum devingendir. Dolayısıyla bu galip olma hali, mutlak güç sahibi olma hali aslında bir nevi zehirleyici bir şeydir. Çünkü sizi uyanık olmaktan uzaklaştırır. Kendinizden en emin olduğunuz zaman en zayıf olduğunuz zamandır. Asıl golü o zaman yersiniz. Mesela dikkat edin, bu yarışma programları falan oluyor. MasterChef falan filan seyrediyorum. İşte diyor bugün kesin yeneceğiz bunları diyor. Onu diyen adam kesin yeniliyor. Çünkü o üstünlük hissiyle başlıyor. Sayıları fazla, karşıdakileri zayıf görüyor. O zaman zaten golü yiyorsun. Günlük hayatta da öyledir, kişisel ilişkilerde de öyledir. Mesela başarılı olan siyasetçi rakibini asla küçümsemeyendir. Siyasetin sırlarından, günlük siyasetin sırlarından birisi budur. Rakibin kim olursa olsun asla küçümsemeyeceksin. Küçümsediğin anda mutlaka faturası olur. Bizim bu dönemler 17. yüzyıl sonuna kadar devam etti. Fakat daha sonra Karlofça vesaireyle beraber bir şüphe oluştu. Yani biz o kadar da galip değiliz, adamlar yeniyor, toprak kaybediyoruz. Ordumuz eskisi kadar etkili değil. Savaş kaybetmeye bir süre sonra alışıyorlar. Toprak kaybetmeye alışıyorlar. Bu sefer de başa baş, hani üstün değiliz ama başa baş olmamız lazım. Ona çabalıyorlar. Reform çabaları hiç bitmiyor. Arkadaşlar Osmanlı'da reform çabaları her zaman var. Fakat ne kadar dikkate alınıyor, ne kadar sosyolojik gerçekliğe uyan çözümler geliştiriliyor, o ayrı bir sorun. Sonra mağlubiyet dönemi, o da artık biz Batı'yla boy ölçüşemiyoruz abicim. Adamlar aldı yürüdü. Biz mağlup olduk. Tanzimat aslında onun bir itirafıdır. Ve son olarak da artık Cumhuriyet döneminde de hayır bizim tamamen batılı olmamız lazım. Kendimiz olmaktan da vazgeçelim. Batı'da ne varsa mübarektir. Tek parti döneminden itibaren. Onların müziği gerçek müziktir, bizimki dandiktir. Onların alfabesi de hoştur. Onlar dünyayı nasıl anlıyorsa biz de öyle anlamalıyız. Diyerek, onu da tabii medeniyet diye kodlayarak, yani muasır medeniyet dedikleri Avrupa tabii ki. Yani dolayısıyla biz hala o teslimiyet döneminin psikolojisi içinde yaşıyoruz. Peki bu psikolojiyi nereden görüyoruz? Mesela Enver Paşa'nın bu fotoğrafı çok ilginçtir. Bizde milliyetçilerin Enver Paşa bıyığı, Mustafa Kemal'in de vardır aynı dönemde biliyorsunuz. Harp Okulu'nda okurken, kol ağasıyken çektirdiği fotoğraf hep birbirine benzer. Mesela o bıyığı Osmanlı bıyığı sanırlar, halbuki değildir. Prusya bıyığıdır. Bu çengel bıyık Almanların subaylarının o dönemde moda olan bıyığıdır. Ama mesela bugün yorumlanması farklı. İşte anakronizm diye uyardım ya, yapılan yanlışlardan birisi. Kalpak mesela doğrudan Türklerden alınmış bir şey değildir. Osmanlı geleneği değildir. Bu ya Acemlerde olur ya Ruslarda olur. Dolayısıyla Azerilerde yani Kafkas ırklarında olur. Bu da aslında Rus ordusundan alınmadır. Nişanları o da Prusya'dır. Üniforma tarzı Prusya ordusundan. Niye? Bunları yetiştirenler Prusya subaylarıdır. Yani Osmanlı'nın Tanzimat döneminin sonlarında 1860'lardan sonra, 70'lerden sonra askeri danışmanlar hep Prusya'dan geldi. Niye? Çünkü Prusyalılar askeriyede Avrupa'da en iyi adamlar, en savaşçı adamlar. Almanya, yani bugünkü Almanya'nın merkezini teşkil eden eski krallığın adı Prusya'ydı. Yine kılıcı artık Osmanlı kılıcı değil. O elinde tuttuğu kılıç da Fransız kılıcıdır. Fransız subay kılıcıdır. Dolayısıyla o dönemi çok iyi anlatıyor. Yani bizim Osmanlı diye son dönemde çektiğimiz fotoğrafın içinde pek çok şey var. Alıntılama var ama hepsi reform anlayışıyla yapılmış. Onun bir örneği. Genelde o dönemde şöyle bir psikoloji var. Bunu nereden anlıyorsun? O devlet adamlarının hatıralarından anlıyorsun. O dönemdeki gazete yazıları, yazarların yayınladığı hatıralar, romanlar. Oralara baktığında bir özgüven yıkımı var. Yani 1860'lardan itibaren özellikle. Yani bizden artık adam olmaz ama nasıl muhafaza edeceğiz? Arkadaşlar, kazanmaya aday olmayan kaybetmeye mahkum olur. Yani yerinde durmak diye bir şey dünyada yoktur. Hiçbir canlı yerinde durmaz. Yani metabolizmik olarak da yerinde değildir. Çünkü hücreler sürekli yenilenir. Yenilemeyi durduran ölmeye doğru gidiyordur. Çürümeye doğru gidiyordur.
Osmanlı'daki sorun yenileme isteği değil. Onlar yenilenme isteğini çok duydular ve çok çabaladılar. Fakat bu arada kendilerini unuttular. Kendi kökleri üzerinde yenilenmek yerine armut ağacıyken yenilenmek yerine biz armut ağacı değiliz, elma ağacı diyerek başkasının kökleri gibi kökleri olduğunu vehmettiler. Öyle bir kökleri olmadığı için aldıkları her şey fayda yerine çoğu şey zarar verdi. Belki başka bir dönemde olsaydı fayda verirdi. Mesela devşirme sistemi yükseliş döneminde faydalıdır. Her büyük devlet devşirir. Bir tek Osmanlı'ya has değildir. Eski Yunan'da da vardır, Hindistan'da da vardır, Çin'de de vardır, bugün Amerika'da da var, Kanada'da devşirme sistemi var. Kabiliyeti cezbetme zaten bir devletin güç toplamasının en önemli araçlarından birisi. Fakat devşirme sistemi ve devşirmeler yıkılmaya doğru, makaralar boşalmaya başladığı zaman bu sefer olumsuz etki yaptılar. O devşirme sisteminin kendisinden olan bir şey değil, fakat devşirmelerin ve devşirme sisteminin genel toplum düzeninde nereye oturduğuna dair bir sorun. Çürümüşlük, yolsuzluk, yoksulluktan gerçekten büyük bir bıkkınlık var. Yani bunu insanlar gözlemlemiyor değil. Hatta bizim bugün Osmanlı'ya baktığımızdan çok daha acı değerlendirmeler Osmanlı'nın son döneminde vardır. Mesela o dönemlerde parayla satılan şeyhlikler var, gazete ilanları. Var, gazete ilanı var. Üsküdar'da bilmem ne tekkesi şeyhliği, bilmem kaç altına adam satıyor. Onun için meclisi meşayih kuruluyor. O bir başarı değil, aslında o bir çürüme ifadesi. Yani şeyhlerin özgeçmişlerini isteyip her birini mülakata çağırıyorlar, biliyorsunuz. Ulan bu şeyhlik iyice rezil oldu. Bir gelin bakalım bunların hangisi hak ediyor, hangisi etmiyor. Yine bir takım şeyhleri çağırıyorlar, büyük zatları. Onlar milleti CV'lerine bakıp karşılarına mülakata çağırıp imtihana çekiyorlar. Bu aslında o kurumun çöktüğünün bir göstergesi, değil mi? Yani daha önce otonom olan kurumların devlette bir heyetin kontrolüne girmesi aslında onun artık yönetilemez olduğunun bir göstergesi. Nitekim o tarihten beri de öyle gidiyor. Yine Batı ile olan karşılaşmada da genelde bizde hala süre giden bir psikoloji var muhafazakarlarda. Efendim Batı'da ne varsa bizde aslında var. Ama biz çalışmıyoruz, aklımızı çalıştırmıyoruz. İşte Batı'da demokrasi var, bizde de var. Allah Allah, nerede var lan demokrasi? İşte bizde de meşveret var. Lan meşveretle demokrasi aynı şey mi? Aynı şey mi? Meşveret kimle ediliyor? Alimlerle edilir. Ahlak sahibi olanlarla edilir. Demos, eski Yunanca'da ayak takımı demektir. Halk anlamına gelen tek kelime değildir. Yani sıradan insan demektir. Cahili de var, alimi de var. Onların her birinin oyu. O arada eski Yunan'daki demokrasi de tabii kadınların oy hakkı yok, kölelerin yok, şu yok, bu yok. Yani varlıklıların var. Aynen İngiltere ve Amerika'nın 1960'lara kadar sürdürdüğü demokrasi anlayışı. 60'lara kadar Amerika'da. İngiltere'de 1930'lara kadar varlıklı sınıfın 2 oy hakkı vardı. Kadınlar gene oy kullanamıyordu biliyorsunuz 1937'ye kadar falan. Dolayısıyla Batı'da olan her şey bizde de var abi. İşte Batı'da ne var? Efendim insan hakları. Bizde de var. Halbuki onların saydığı insan hakları, insan tanımı farklı. Bu eşleştirme kafası çabalamadan, çile çekmeden, kendisi olmadan, kendisi olup meydan okumadan birilerine yamanma mevzu. Emeksizlik, çilesizlik. Hala bu kafada olanlar var. İşte efendim gerçek sosyal adalet İslam'da vardır. Ulan sosyal adalet dediğin Batı'nın kendi tarihi içinde oluşmuş, daha çok insanların sömürülmesine karşı ulan bunlara da bir şeyler verelim yoksa işçiler bizi yıkacak, isyan çıkaracaklar diyerek başlatılmış bir süreçtir yani. Bunlara da biraz verelim işte, biraz mesai saatlerini ona göre ayarlayalım, hafta sonu tatili verelim. Bunlar hakim sınıfların taviz şeklinde verdiği şeyler. Ve bu devlet asla batmaz. Gerçekten bu duygu vardı. Yani 1910'larda bile herhangi bir Osmanlı'ya sorsanız bu devlet 10 sene sonra yok deseniz inanamaz. Evet sorun olduğunu biliyor ama inanamaz. Batıcı çevrelerde bunlar var. Peki bu psikolojiyi en iyi anlatanlardan birisi Kemal Tahir'di.
Okumanızı hararetle tavsiye ederim. Kemal Tahir gerçek bir sosyalisttir. O yüzden Türkiye'de solcular pek ondan bahsetmez. Çünkü Kemal Tahir Osmanlıcıdır. Yerli adam. Yerli olduğu için maalesef onun adına ödül konmaz. İsmi kültür merkezlerine verilmez. Her yıl adına festivaller bilmem neler yapılmaz. Posterler basılmaz. Çünkü Kemal Tahir satılık bir adam değildir. O yüzden hayat hep hapiste geçmiştir. Yani Atatürk döneminden başlayarak İnönü dönemi dahil sürekli hapiste yatmış bir adam. Kendi namusuyla. Gerçekten çok dürüst bir adam ve değerlendirmeleri çok dikkat çekicidir. Yani özellikle tarih notları, bunların hepsi yayınlandı talebeleri tarafından. Hem onun kitaplarını okuyun hem Kemal Tahir'in özellikle tarih ve Osmanlı'ya bakış, Batı'ya bakışıyla ilgili gerçekten çok öğretici notları var. Onları okumanızı isterim. O dönemin özellikle işte bu Batı gelecek bizi kurtaracak, Batılılaşmazsak mahvoluruz, her şey Batı'da var mantığının bir yansıması. Bakın İstanbul'da meşrutiyetin ilanıyla başlayan sevinç gösterileri ne zaman? 1909 yılı. İkinci meşrutiyet. Abi İngiliz Büyükelçisi Sirkeci Garı'na trenle geliyor. Jön Türkler o dönemde yeni ihtilal olmuş. Adamın bindiği elçiliğin at arabası diyelim, faytonu, atları çözüyorlar, kendileri adamı sürüklüyorlar. İngiliz Büyükelçisi. Niye? Bize hürriyeti bunlar verdi. Bunu unutmayın. Bunun çok benzerleri bugün de yaşanıyor. İşte FETÖ onun bir örneği. Yani bu devlet içinde çalışıp Amerika, İsrail, Almanya lehine istihbarat toplayıp onların işlerini yapan adamlar. Ama bunu dindarlık namına yapıyor. Ben aynısını milliyetçilik namına yapanları da biliyorum. Solculuk namına yapanı da biliyorum. Yani bu kişilik sorunu tabii. Yine o dönemden bugünümüze de ışık tutan ilginç işte bakın tarihten bugünümüze köprü kurmaya yarayan alıntılardan birisi. Bunu bir makalede okudum Makas dergisinde. Namık Kemal Britanya biliyorsunuz Londra'ya gidiyor. Namık Kemal ve British Museum'da okuma odasına üye olmak istemiş. Ona bir form vermişler doldur diye. Milliyet kısmı var. Şimdi bakın ne kadar ilginç bir şey. Milliyet kısmına İslam yazmış. Nationality. İslam yazıyor adam. Onun üzerine kabul etmemişler. Kardeşim İslam milliyet ismi değil. Onun üzerine Osmanlı yazmış. Onu da kabul etmemişler. En son Türk yazmış. Bakın bu sıralama çok önemli. Yani aslında günümüzdeki bütün bu kavramların Osmanlı, İslam, Türk hangi sırada tasfiye edildiğini veya hangi sırada tersine çevrildiğini çok iyi gösteriyor. Değil mi? Bugün mesela bu işi tersinden anlayanlar da var. Onlar ne diyorlar? İşte efendim Batılılar bize Türk derler. Savaşan her Müslümana Türk derler. Öyle demezler. Yani şimdi Batı'daki Türk imgesiyle ilgili ben de çok okudum, araştırma yaptım. Onunla ilgili de çok kitap yayınlandı 2000'li yıllarda. Yani öyle denmiyor. Savaşana falan değil yani. Osmanlı'ya mensup Müslüman olan herkese evet Türk diyorlar. Ama o ne zamana kadar? Birinci Dünya Savaşı'na kadar. Bugün demiyorlar. Çünkü artık etnik kimlikle kurulmuş bir cumhuriyet var. Türkiye Cumhuriyeti'nden olanlara Türk diyorlar. Yani bunu böyle abartmak ve Batı'nın bakışını sanki bugün olması gereken bakışmış gibi onların verdiği ismi yeniden vermeye çalışmak o da ayrı bir kompleks. O da zıt bir kompleks. Yani bunlara da dikkat etmek lazım. Anlatabiliyor muyum? Bugün Batı'da kimse Türk deyince bütün Müslümanları kastetmiyor. Herhangi bir Müslüman görünce bu da Türk demiyor. Artık o da bir etnik kimlik, etnik köken bildiriyor. Son olarak size o dönemin bu Kemal Tahir'in de bahsettiği, benim de bahsettiğim bıkmışlık ve Batı ne yaparsa hayırlısını yapar. Bizi Batı tutarsa ancak o tutar. Yoksa biz hapı yutmuşuz. Psikolojisinin önemli bir ifadecisi Halide Edip adı vardır. Bu kadıncağız biliyorsunuz Arnavutköy Amerikan Kız Koleji mezunudur. Daha talebeyken yazdığı
bir İngiliz gazetesine yazdığı yazı bende var. Orada Batılılara çağrıda bulunuyor. Biz diyor işte çok geri kaldık, insanlık değerlerimiz çok kötü. Ne olur gelin bizi kurtarın. Daha bunu talebeyken yazmış. Kafa yapısı ölene kadar o şekilde gitmiş. Ama tabii Atatürk özellikle İngiliz, Amerikan, Fransız ve Ruslarla olan ilişkilerinde onlara yakın bazı insanları dönem dönem kullanmış. Halide Edip adı var da Erzurum Kongresi sırasında kullanmıştır. Çünkü Erzurum Kongresi'nden çıkan kararlardan birisi Amerikan mandasıdır. Amerikan mandası, yani Amerika gelsin Türkiye'yi yönetsin. Onun o dönemdeki sözcüsü Halide Edip adı vardır. Bunun çağrısıyla bir Amerikalı gazeteci Erzurum'a kadar gelmiştir. Tabii onların o dönemde gazeteci dediklerinizde hepsi casustur. Fransız olur, Gertrude Bell gibi, İngiliz olur, Rus olur, fark etmez. Hala öyledir. Çok fazla gezen bir gazeteci varsa biraz sıkıntılıdır. Mesela orada kısaca şunu anlatıyor. Amerikan kamuoyuna mektup. Kısaca şunu diyor. Biz diyor şu anda çok zor bir durumdayız. Osmanlı çok zor durumda. Vatanımız işgal edildi. İşte İngilizler bize kulak vermiyorlar. Fransızlar da öyle işgal ettiler. Bizi diyor bu işten bir tek eski dünyaya mensup olmayan yeni dünya, yani Amerika anlayabilir ve bizi elimizden tutup o kurtarabilir. Kısaca bunu diyor. Ne zaman? 7 Ağustos 1919 tarihinde. Arkadaşlar bu batıya yaslanarak memleketi kurtarma olayı bitmiş değil. Yani ben yakın zamanlarda yani kendi kariyerimde diyeyim 30 yıl devlette çalıştım. Amerikan Büyükelçiliğine ricacı gidip bakan olarak atanan insanları biliyorum. Bu resmi belgelerde de vardır. Amerikalıların resmi belgelerinde de vardır. Yani bu iş bitmiyor. Kişiliksizlik bitmiyor bizde. Yani bunun ideolojisi de yok maalesef. Sağcı, solcu, golcu öyle bir sorunumuz var. O yüzden hep söylerim. 2 asırdır biz sadece gücümüzü kaybetmedik, kendimizi kaybettik. Yani kişilik arayışı bizde pek yok. Bizde hep bir güce yamanma ve bir gücün sayesinde bir yere gelme duygusu var. Son olarak da bunun da önemli bir kısmı coğrafya ile ilgili. Çünkü coğrafyayı bilmedikçe tarihi anlayamayız. İyi bir coğrafya bilgisi, tarih bilgisinin temelidir. Mesela Atatürk, Mustafa Kemal büyük taarruzdan, Sakarya Meydan Muharebesi'ni kazandıktan sonra orduya ne dedi? Ordular ilk hedefiniz neresi dedi? Akdeniz'dir. Ordular nereye gittiler? Ege'ye gittiler. Ya komutan şaşkın ya ordu şaşkın. Yanlış yere gitmediler mi? Antalya'ya falan doğru gitmeleri lazım ama orada tabii Yunanlı yok. Doğru yere gittiler, doğru komutu aldılar. İkisi de ne denildiğini biliyor. Çünkü o dönemde Ege Denizi diye bir deniz yok. 40'lara kadar yok. 1941 yılında resmen karar alındı ve o denizin adı Ege Denizi 1941'de İnönü döneminde yapıldı. Peki oraya ne diyordu Osmanlılar? Ya Adalar Denizi diyorlar ya Akdeniz diyorlar. Bakın şimdi mesela bu tarihi olayı bugünkü çocuklara anlatırken şimdi çocuk diyor, ulan ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Millet İzmir'e gidiyor. İzmir Akdeniz değil ki. Mesela bu coğrafi gerçeklere de hakim olmak lazım ki yanlış isimler, yanlış cisimlere yol açmasın. Mesela Galicia, Osmanlı ordusu 1. Dünya Savaşı'nda Galicia'da savaştı. Galicia neresi abi? Bunu hiçbir kimse anlatmaz. Yani tarih adamı ya Besarabya'da, Galicia'da, Kanal'da diyor. Lan Kanal neresi? Osmanlı ordusunun çarpıştığı cepheleri sayıyorlar. Abi Kanal neresi? Galicia neresi? Galicia bugünkü Romanya tarafı. Besarabya'da o taraf. Kanal dediğin Irak tarafı. Şimdi bunların coğrafi olarak izah edilmediği zaman uçuyor. Gerçekliğe ulaşabilmen için mutlaka mekan bilgisi de gerekir. O yüzden tarih öğrenmek isteyenlerin, ciddi olanların mutlaka ciddi bir coğrafya araştırması, eğitimi kendi kendine en azından görmesi lazım.
Bugünlük bu kadar diyelim. Bugün de tarihten bahsettik. Bakalım önümüzdeki söyleşide kültürün hangi alanına gireceğiz. Ayağınıza sağlık. Allah iyilikler versin. Önümüzdeki ay sağlıkla, afiyetle inşallah beraber olmak üzere. Allah'a emanet olun.